8'e Sağlık'ta şimdiki misafirimiz girişimsel radyoloji uzmanı Doçent Doktor Tümay Bekçi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hocam tiroid nodülü nedir? Hangi durumlarda tedavi edilmesi gerekir? Tiroid nodülü biliyorsunuz soluk borumuzun önüne yapışık olan bir endokrin organımız. Bu bezimizde, tiroid bezimizde zaman zaman kontrollerde yaklaşık toplumun %35-40'ında ortaya çıkan tiroid nodülü görebiliyoruz. Tiroid nodülü nedir peki? Tiroid nodülü şöyle, tiroid nodülü tiroidin içerisinde oluşan kitlelere verilen isim. İyi huylu veya kötü huylu olabiliyorlar. Çoğunluğu iyi huylu, yaklaşık %90-95'i kadarı iyi huylu. Çok az bir kesimde de kötü huylu tiroid nodülleri söz konusu. Hocam bunda tedavi seçenekleri nelerdir tiroid nodülü için? Tiroid nodülünün öncelikli olarak vücuda ne yaptığı, hangi semptoma neden olduğu bizim için önemli tedaviyi planlarken. Bazı nodüller kendi kendine hormon salgılayabiliyor ve dolayısıyla vücudun hormonal dengesini bozabiliyor. Bunlar tiroid nodülünün tedavisi için bir grup. Bazı nodüller boyut artışı gösterdikleri için bası semptomlarına sebep oluyorlar. Bu bası semptomları ses kısıklığına, kozmetik olarak hastada dışarıdan görüntü bozukluğuna, nefes alıp vermede, bazen yutkunurken zorluklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bu nodüllerin tedavisi gerekebiliyor. Yine tiroid nodülü büyüdüğü zaman sağlam tiroid dokusunu da baskılayarak onun da çalışmasını engelleyebiliyor. Bu nedenle tiroid nodülünün tedavi edilmesi gerekebiliyor. Ablasyon nedir hocam? Bir de tiroid nodülünde ablasyon nasıl yapılıyor? Tiroid nodüllerinde tedavi seçenekleri olarak cerrahi ve ablasyon son dönemde karşımıza çıkan iki seçenek. Ablasyonu özetlemek gerekirse şu şekilde, ablasyon dokuda, vücuttaki bir dokuda soğuk veya sıcak uygulama yaparak o dokunun ölümüne bir şekilde sebep olacak olayları tetiklemek. Ablasyon tedavisinde beklentimiz hemen hemen tedavinin bir 3 ay, 6 ay, belki de 1 sene gibi süreçlerde nihayetlenmesi. Çünkü tabii bunun patofizyolojik bir zemini var. Aslında bizim verdiğimiz ısı enerjisi veya soğuk enerji o dokuda bir takım olayları tetikliyor ve dokunun ölümüne sebep oluyor. Ablasyon genel olarak ısıtarak veya soğutarak dokunun ölümüne sebep olmak demek. Tiroid nodülünde ablasyonsa son dönemde ortaya çıkarak popüler olmaya başladı. Cerrahi tedavinin alternatifi olarak artık görülmekte. Önceleri karaciğer tümörlerinde yapılırken son dönemde tiroid nodüllerinde de yapılmaya başlandı. Bir takım böbrek, pankreas, akciğer gibi organlarda da ablasyon yapılabiliyor. Tiroid nodülünde ablasyon iyi huylu nodüllerde yapılarak başlandı yapılmaya. Ancak son dönemde tiroidin küçük kanserlerinde, lenf nodu metastazlarında ve paratiroid bezinin, tiroide yapışık olan bezler bunlar, paratiroid bezinin hastalıklarında da yapılmaya başlandı. Hocam bu yani benim anladığım siz aslında nodülün hacmini bir şekilde küçültüyorsunuz bu işlemle. Bunun Doğru. Şimdi cerrahiye alternatif dediğiniz için soruyorum. Temel avantajları nedir veya bir dezavantajı var mı? Varsa onlar nedir? Tiroid eğer fonksiyon gösteren, kendi kendine hormon salgılayan bir tiroid nodülü, fonksiyon gösteren ve kendi kendine hormon salgılayan bir nodül ise yaptığımız tedaviyle o otonom fonksiyonunu ortadan kaldırarak hormonal dengeyi bozmasını bir kere önlemiş oluyoruz. Bu da ne getiriyor? Bize hasta ilaç kullanıyorsa bu nedenle ilaçlarını bırakabilmesi imkanını sağlıyor. Cerrahi alternatif dedik. Burada tiroid nodülünün boyutu önemli tabii. Bası etkisi, çevre dokulara, soluk borusu, yemek borusu gibi bazı sinirlere bası gibi semptomları olabiliyor. Ve yine vücut dışına kozmetik, o büyümenin neden olduğu sorun kozmetik olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenlerle biz ablasyonu cerrahiye alternatif olarak uyguluyoruz, şu şekilde uyguluyoruz. Tiroid nodülünde bu saydığımız şeyler aslında
kozmetik sebepler olsun, basıyla alakalı semptomlar olsun, cerrahiyle düzeltilebiliyor. Ama cerrahinin tabii ki dezavantajları var. Yine kozmetik burada vücutta iz oluşturması gibi ses kısıklığı yapabiliyor dedik, tiroid nodülleri bası etkisine bağlı. Yine ameliyatta da ses kısıklığı oluşabiliyor. Burada tiroid nodül ablasyonu bize bunların daha az olmasını, bu kozmetik sorunların olmamasını, ses kısıklığı gibi olayların olmamasını sağlayabilen daha az invaziv bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Hocam tiroid nodülünde tedavi süreci ne kadar sürüyor? Devamında iz kalıyor mu? Daha sonrasında siz tedavi yaptıktan sonra prosedür nasıl ilerliyor? Bunlardan da bahseder misiniz? Şimdi, tiroid nodül ablasyonunda vücuda diğer minimal invaziv işlemlerde yaptığımız gibi iğne deliğinden girerek tiroid nodüle ulaşıyoruz ve o bölgeyi lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hasta genel anestezi almıyor. Hastayla irtibat halinde konuşarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem yaklaşık 5-10 dakika. Çok sayıdaysa nodülleri yaklaşık 30 dakika kadar sürebiliyor. O bölgeyi, tiroid bezinin olduğu bölgeyi cilde uyuşturduktan sonra çevre dokulardan ayırmak için ekstra o bölgeye yine sıvılar veriyoruz. O sıvıların içerisinde de uyuşturucu, lokal anestezik ilaçlar oluyor. Hastaya bu işlemi yaparken uyguladığımız mikrodalga enerjisini veya tiroid nodülüne yaptığımız, iğne ile yaptığımız giriş çıkışları hasta hiçbir şekilde hissetmiyor. Böylelikle tiroid dokusuna enerji verdiğimizde, o ısı etkisi oluştuğunda hasta hem bu ısı etkisini de hissetmemiş oluyor, hem de o çevre dokulardan tiroid dokusunu o sıvılarla ayırdığımız için çevre dokularda zarar görmemiş oluyor. Bu çevre dokular neler? Boyun bölgesinde şah damarı var, kas dokular var. Şah damarının etrafında veya ses tellerine giden sinirler var o bölgede. Ameliyatta zarar görmesinden korktuğumuz aslında yapılar bunlar. Bu yapıları biz bu yaptığımız işlemle korumuş oluyoruz. Veya daha az zarar görmesi ihtimali çerçevesinde bu işlemi yapıyoruz. Peki hastanede yatış oluyor mu hocam bu Hasta işlemi yaptıktan işlem sonra? günü ayaktan geliyor. Günübirlik yapılan bir işlem bu. İşlemi 10 dakika, yarım saat ne kadarsa sürüyor. Ve işlem sonrasında hasta küçük bir pansumanla o gün taburcu ediliyor. O gün hayatına geri dönebiliyor. Aynı gün tüm hayatına geri dönüp işine geri dönüp devam Dikkat etmesi edebiliyor. gereken bir şeyler var mı? Yeme, içme ya da Herhangi bir kısıtlama yok. İlaç duş alma kullanımı. vesaire. Bununla alakalı, duş almayla alakalı yara yerinin iyileşmesine kadar geçen birkaç günlük sürede o bölgeyi korumasını istiyoruz. Çünkü küçük bir iğne deliğinin geçeceği kadar bir kesi yapıyoruz o bölgeye. Tabii bu birkaç günde iyileşiyor ve aslında iz bırakmadan da kayboluyor. Yani aslında işsiz bir işlem tabii bu. işsiz bir işlem. Endişe edilecek bir süreç değil bu kesi işlemi ama yine de o bölgenin korunması enfeksiyonlar açısından, hastanın iyiliği açısından önemli. Bu nedenle böyle bir önerimiz oluyor. Evet. Ama tüm hayatıyla alakalı iş, ev, bütün her şeye geri dönebiliyor aynı gün içerisinde. Kişi şehir dışında ya da yurt dışındaysa size geldiğinde aynı gün içerisinde o hizmeti alıyor, tedavisini görüyor ve gitmiş oluyor. Tekrar bir Evet. kontrol yapıyor musunuz Evet. hocam? Hastanın işlem sonrasında herhangi bir sorun oluşmadıysa, Evet. bazen kanama, bazen verdiğimiz ilaçlara bağlı geçici ses kısıklığı olabiliyor. Bunları takip ediyoruz. Genellikle kanama da olsa geçici ve sorun oluşturmayan bir süreç oluyor. Bunları birkaç saat takip edebiliyoruz işlem sonrasında. Aynı gün yurt dışından da gelse, il dışından da gelse geri bulunduğu yere dönebilmesi imkanı oluyor hastaların. Kontrollerimizi mutlaka yapıyoruz. Herhangi bir sorun yoksa hastada birinci hafta, birinci ay, 3 ay, 6 ay gibi sürelerde kontrollerini yapıyoruz. Çünkü yaptığımız tedavi zamana yayılan bir tedavi. Bu süreçte nasıl geliştiğini
sürecin takip ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki Ben geldiniz. Çok teşekkür faydalı ederim. bilgiler Ben verdiniz. teşekkür ederim. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz girişimsel radyoloji uzmanı doçent doktor Tümay Bekçi'ydi. Kendisiyle tiroid nodüllerinden ve tedavi, ablasyon sürecinden, ablasyon tedavilerinden bahsettik. 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.